Hepinize selamlar dostlarım ve canlarım. Benim ne kadar da animasyon düşkünü bir herif olduğumu aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Sonra ben de kendi kendime şunu düşündüm. Ya bu kadar animasyon izlerken, ben bu kadar animasyonları severken belki de benim izlediğim animasyonları daha hala izlememiş ve eğer izlese hayatı, dünyası, hatta günü çok güzelleşecek olan insanlar vardır dedim. O yüzden isterseniz ben kendi izlediğim animasyonları size önereyim ve siz aralarında beğendiğinizi seçip izleyin. Hatta belki kendi beğendikleriniz vardır. Aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ki belki bir sonraki videonun konusu sizin yazdığınız animasyon olabilir. Neyse çok da kafa şişirmeden direktmen videomuza geçelim. 10. sırada Angry Birds var. Angry Birds yapımı nasıl bir yapım diye soracak olursanız dostlarım, yaşadığı ortamda bir sürü problem yaşayan, kendi çevresindeki kuşlarla birlikte uyum yaşayamayan ve bu yaşamadığı uyumdan ötürü sürekli kendini dışlanmış bir şekilde bulan bir kuş dostumuzu anlatan bir yapı. Ki aynı zamanda o kuş dostumuz benim. Yani hayatım boyunca ben de onun gibi sürekli insanlar tarafından dışlanıldım ki dışlanıldığım için şu an bu kanalı açtım ve siz beni izliyorsunuz. Yani eğer belki toplum tarafından çok daha sevilen ve toplumun içerisinde ait olabilen biri olabilseydim bu kanalı açmazdım. Neyse beni bir köşeye bırakalım da yapıma tekrardan dönelim. Dediğim gibi kuş dostumuz bütün hayatı boyunca herkesten uzak bir şekilde yaşıyor ve en son tabii ki de domuzların onların yumurtaları çalmasıyla birlikte hikayeye başlıyor. Artık dostumuzun kendi elini taşın altına sokup kendi halkının imdat çağrısına yardım edecek ve dostlarıyla geri geldiği zaman halkıyla beraber kuşların yumurtalarını domuzlardan almak için ellerinden geleni yapacakları bir hikaye. 10 numara 5 yıldız bir hikaye ki zaten izlediğiniz her bir dakika kaç yaşında olursanız olun hepinize hitap ediyor dostlarım. Bari uyumsuzluk ve karmaşadan başladık. Tekrardan uyumsuzluk ve karmaşadan devam edelim. Çılgın Hırsız serisi dostlarım. 9. sırada. Şimdi Çılgın Hırsız serisi şöyle anlatmam gerekirse Guru isminde kendini kötülüğe adamış ve bütün her yeri soyan, bütün her yerin neredeyse içinden geçen bir abimizin yanında bir sürü küçük böyle kendilerine milyonlar denilen sarı canlıların olduğu ve bu sarı küçük canlıların Guru'ya yardım ettiği bir seri kısacası ki çok da spoiler vermek istemiyorum yapımı. Yani en basit tabirle böyle anlatıyorum sizlere. Ama ve lakin serinin içerisinde şöyle bir şey var ki dostlarım, Guru da toplumla pek barışık bir abimiz değil. Yani toplumla yeri geldiği zaman sıkıntılar yaşıyor. Yeri geldiği zaman insan ilişkilerinde sorunlar yaşıyor ve aile ilişkilerinde zaten bahsetmek istemiyorum. Zaten Guru dostumuz toplumdan sürekli dışlanıldığı için ve toplumun kendisini anlamadığını düşündüğü için sürekli kendi başına kalmaya, kendi için planlar yapmaya ve hırsızlıklar yapmaya başlıyor. Tabii çılgın hırsız sözünün de nereden geldiğini aşağı yukarı anlamışsınızdır. Yani izlemenizi canı gönülden tavsiye ederim. 8. sırada İnanılmaz Aile var. İnanılmaz Aile nasıl bir yapım diye soracak olursanız gerçekten aile sıcaklığını dibine kadar hissedebildiğiniz, yeri geldiği zaman süper kahramanların bile sorunları olabileceğini, süper kahramanların bile bazen bu sorunlarla başa çıkamayacağını ve hayatta insanın yaptığı küçük şeylerin bile sonradan çok büyük bir felaketle insanlara dönebileceğini gösteren bir yapım ama genelde sıcak aile teması olan tatlı bir yapım. Ki yapımdan kısaca bahsetmem gerekirse iki süper kahraman çiftimizin evlenip kendi yuvalarını kurduktan sonra tekrardan süper kahramanlığa dönmelerini ve çocuklarının da süper güçlere sahip olduklarını görüp kendi çocuklarını da bu işe dahil ettikleri efsane bir yapım ki yapımın içerisinde aynı zamanda büyük göndermelerle birlikte sürükleyici bir hikaye var. Yapımı izlerken en fazla şunu düşünüyorsunuz: bu yapım neden bu kadar güzel ve bu yapımı neden daha önce izlemedim? O yüzden İnanılmaz Aile yapımı bence tam da sizlere göre. Şimdi aile temasından ilerledik, bari tekrardan aile temasından ilerleyelim istiyorum. İyi bir dinozor yapımın ismi. Korkmazsan yaşayamazsın. Şimdi iyi bir dinozor yapımından bahsetmeden önce öncelikle şundan bahsedelim. Hepimizin hayatta bizi biz yapan etmenleri vardır. Kimimiz kısa, kimimiz uzun, kimimiz ise sakar, kimimiz komik,
kimimiz komik değil gibi. İyi bir dinozor yapımında Arlo isminde bir dostumuzun ailesiyle yaşadığı bu hayatta onlara ayak uyduramamasını, ailesiyle yaşadığı problemleri ve aynı zamanda kendinden çok daha iyi olan kardeşlerine yetişememesinden ötürü yaşadığı problemleri anlatıyor ki hikayenin en başında hepinizin bildiği gibi milyarlarca yıl önce dünyaya çarpan o asteroid hiç çarpmamış ve insan popülasyonu fazla ürememiş, dünyanın içinden geçmemişler ve dinozorlar evrimleşip biraz daha böyle modernleşmişler. İşte burada da yeri geldiği zaman yetersizlik duygusuyla, yeri geldiği zaman güçsüzlükle ve yeri geldiği zaman o hayatın zorluklarıyla mücadele eden Arlo dostumuz. Emin olun izlediğiniz her bir dakikanın sonunda şunu diyeceksiniz: bir dinozor bile bazen çok büyük zorluklar çekebiliyormuş. O yüzden eminim iyi bir dinozoru izlerken kendinizden çok fazla parçayı yapımın içinde göreceksiniz. Canı gönülden tekrardan diyorum, öneriyorum. Sırada yalnız bir dostumuzu anlattığım 10 numara 5 yıldız bir yapımdan gelecek olursam dostlarım, WALL-E. Little glitch. A personality. WALL-E nasıl bir yapım diye soracak olursanız, insanlar dünyanın içinden geçmiş ve dünyanın içinden geçtikten sonra kendi arkalarında çok fazla şey bırakmışlar ve bir bıraktıkları şey de robot bir dostumuz, ismi de WALL-E. Kendisi hurdalarla yapılmış, dışı teneke, içi bakır ama kalbi yumuşacık mini minnak bir dostumuzdur WALL-E. Ki WALL-E dostumuz o kadar tatlı, o kadar sevimli ve o kadar neşelidir ki bir gün dünyaya kendinden çok daha modeli yüksek, bembeyaz, parlayan ve 10 numara 5 yıldız güzelliğinde olan tatlı mini bir robot geliyor. Ki WALL-E dostumuz kendisi konuşamıyor. Yeri geldiği zaman kendisi duygularını anlatmakta bayağı böyle güçlük çekiyor ki burada da kendimden çok yola çıkarak görüyorum WALL-E karakterini. Ama aynı zamanda kendi kalbini öne çıkarıyor ve kendi kalbini öne çıkardığı zaman dostlarım, işte yapım orada çok daha tatlı oluyor. Yani bir robotun bir robota aşık olmasını ve ondan sonra gelişen o olaylar sizin tamamen böyle hayal dünyanızı renklendiriyor. O yüzden eğer WALL-E filmini izlediğiniz zaman şu kelimemi unutmayın ki bazen bir aşkı, bazen bir sözü, bazen bir duyguyu, bazen de bir hissiyatı yetmez anlatmaya bu hayat. Neyse, çok fazla felsefe yapmadan bir de 5. yapımımızdan bahsedelim. O da Shrek. Shrek nasıl bir yapım olduğunu ben size anlatsam mı anlatmasam mı iki arada bir derede kalıyorum. Çünkü Shrek o kadar tatlı ve o kadar eğlenceli bir yapım ki evet, Shrek'in içinde dramatik olaylar da var ama genelde Shrek'in o doğası, o enerjisi ve o tatlılığı 10 numara 5 yıldız. Ki Shrek hakkında şöyle bir bilgi vermem gerekirse size. Shrek'i yapan ekibe Shrek bir ceza olarak verilmiş. Yani demişler ki siz Shrek ismindeki bu yapımı yapacaksınız ve size bu bir ceza. Ki daha önceki yapımı beter bir hale getirdiğiniz için. Ondan sonra yapımı yapanlar da Shrek'i olabildiğince güzel bir şekilde yapmaya karar vermişler ve ki halen de günümüzde defalarca açıp tekrar izliyorum. Ama çok da lafı uzatmadan kısaca yapımdan bahsetmem gerekirse, Shrek isminde bir dostumuzun bir gün kendi bataklığında rahat yaşarken kendi bataklığının istila edilmesi sonucu kralla yaptığı bir anlaşmada bir kuleden prensesi kurtaracak ve kuleden kurtardığı prensesi krala verecek. Krala verdikten sonra da kendisi bataklığının tekrardan yegane ve tek sakini olacak. Ama ve lakin işin içine aşk, işin içine itiraz, işin içine eşek giriyor. Eşek giriyor işin içerisine. Yani eşek dahil olduktan sonra yapım çok daha tatlı oluyor. Onu gerçekten söyleyeyim sizlere. O yüzden Shrek yapımını izlerken eşeğe dikkat edin ve iyi seyirler dilerim sadece. Başka da bir şey demek istemiyorum. 4. sırada Moana var. Şimdi Moana nasıl bir yapım diye şöyle anlatmam gerekirse, genç bir kız olduğunuzu hayal edin. Hayalleriniz olduğunu ve köyde çok sevecen, herkes tarafından sevilen 10 numara 5 yıldız tatlı sevimli bir kız olduğunuzu hayal ettikten sonra şimdi bir de o köyün tamamen böyle kurumaya başladığını, ürünlerin çürüdüğünü ve köyün yavaş böyle bir karanlığa hapsolduğunu hayal edin. İşte Moana yapımı bundan yola çıkan bir hikaye. Moana kendi köyünü korumak istediği için parlayan bir
taşı alıyor ve o parlayan taşı gereken yere katmak için koskocaman bir okyanusu geçmesi gerekiyor ki bu okyanusu geçtiği esnada da bayağı büyük bir maceranın içerisine dahil oluyor. Çünkü Moana sadece bir prenses ya da sadece bir macera hikayesi değil. Aynı zamanda ders çıkarılacak çok tatlı bir yapım ki yapımın içerisinde bazı sahnelerde çok gülüyoruz. Bazı sahnelerden çok büyük dersler çıkarıyoruz ve bazı sahnelerin içerisinde diyoruz ki yok artık daha neler be falan yapıyoruz böyle. Ve Moana yapımını izlerken emin olun dostlarım çok büyük keyif alacaksınız. Sonraki yapımız biraz daha tatlı, biraz daha seveceğim ve çocukluğumun en böyle mihenk taşlarından ilk izlediğim animasyon filmlerinden olan Lilo ve Stitch. I am Stitch. Bunu yapmazsam olmazdı. Şimdi Lilo ve Stitch yapımından kısaca bahsetmek gerekirse dostlarım şöyle anlatayım sizlere. Dünyaya düşmüş bir uzaylı dostumuzun küçük, sevimli, mini minnak bir kızla yaşadığı bir arkadaşlığı ve bu arkadaşlık sonucunda dünyaya düşen başka uzaylılardan kurtardıkları çok tatlı, çok sevimli bir hikaye ki hikayenin içerisinde dostlarım ihtiras var, şiddet var, çılgınlık var, macera var, var. Yani yapım size o kadar güzel duygular hissettiriyor ki bazen yapımın içerisinde olduğunuzu unutup o dünyanın içerisinde kayboluyorsunuz. Çünkü Lilo ve Stitch size dostluklarıyla o kadar güzel sahneler gösteriyorlar ki şunu diyorsunuz kendi kendinize. Demek ki bazen insanın içerisinde dostluk, arkadaşlık, sevgi ve merhamet pek çok şeyi çözüyormuş. Ve yapımı bitirdikten sonra şunu düşüneceksiniz. Bu kadar inanılmaz, bu kadar güzel bir yapımı nasıl bir hayal gücü tasarladı diye bir kendi kendinize bir yarım saat düşüneceksiniz. En azından ben bayağı düşündüm. Sıradaki yapım Johnny Depp abimizin de oynadığı Rango. Şimdi normal Vahşi Batı yapımlarından sıkıldıysanız o onu vurdu, bu bunu öldürdü, bu buna sıktı diye tam Rango sizlere göre. Nasıl anlatmam gerekirse dostlarım size. Evet içinde birilerini vuruyorlar o kabul. İçinde macera da var bol kabul. İçinde ihtiras da var bol kabul. Ne bileyim içerisinde dolandırıcılık yapan bazı kişiler de var o da doğru. Ama ve lakin dostlarım içinde ne yok onu söyleyeyim can sıkıntısı yok. Yani Rango yapımını ikinci sıraya katmamdaki en büyük sebep şu. Çok büyük hikayesi var. İzlediğiniz bazı dakikalarda diyorsunuz ki bu kadar ağır bir alt metni nasıl olur da böyle bu yapıma katmışlar. Çünkü pek çok western filminin dahilinde Rango filmi de adeta böyle kocaman bir hikayeye sahip. Yani sadece ve sadece bir kertenkelenin başına gelmiş olayları anlatmıyor. Bu olayları anlatırken aynı zamanda dipte çok büyük bir mesaj veriyor ve bu mesajı verirken sizlere siz bu yapımdan şunu diyorsunuz. Tamam bak yapımın içerisinde şu da varmış bu da varmış ki şu da varmış bu da varmış dememin sebebi şu. Fazla spoiler vermeyeyim de izlememiş arkadaşlarımız varsa izlerken benim ne dediğimi şu da varmış bu da varmış kelimesinden sadece anlayabilmeleri için. Ki artıyeten Rango yapımında şöyle bir ayrıntı var ki Johnny Depp abimiz önce bütün sahneleri oynamış ve bütün sahneleri oynadıktan sonra Rango karakterinin birebir oynadığı şekilde karakteri dahil etmişler. Yani normalde sadece seslendirmesini yapması gereken abimiz Rango karakterinin bizzat oynadığı bütün sahnelerin hepsinde oynamış. Yani kendisi orada hiç ama hiçbir şekilde durmadan bütün sahneyi baştan sona oynadıktan sonra bunlar animasyona dahil etmişler. Bu da ufak mini bir bilgi sizlere dostlarım. Şimdi sırada en fazla beni etkileyen yapımlardan yani izlerken aşırı derecede sevindiğim ve böyle alt metni dolu olan ve izlediğiniz bazı dakikalarda böyle bayağı duygusallaşacağınız bir yapım dostlarım. O da Coco'ya. Coco yapımını kısaca anlatmam gerekirse hayalleri olan, umutları olan ve hayata çok parlak bakan genç bir kardeşimizin bir gün Ölüler Dünyası'na gitmesini anlatan bir yapım. Ki Ölüler Dünyası'na gittiği zaman orada kendi ailesiyle karşılaşıyor, kendi ailesindeki insanları görüyor ve bu gördüğü insanların geçmişte yaptığı hataları, bu hatalar sonucunda çektikleri sıkıntıları ve hatta ölü olsalar bile yok olmalarını temel alan bir yapım. Ki alt metinde o kadar büyük, o kadar trajik bir hikaye var ki ben izlediğim bazı sahnelerde aşırı derecede
duygulandım. Özellikle son şarkı söyleme sahnesinde. Eğer benim gibi müziğe meraklı ve eğer benim gibi duygusal bir insansanız Coco animasyon filmi izlerken sizi aşırı derecede böyle başka diyarlara götürecek desem yalan olmaz dostlarım. Evet dostlarım, evet canlarım, evet arkadaşlarım ve evet sevgili izleyicilerim. Aşağı yukarı size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım en az kendi görüşleriniz kadar ve düşünceleriniz kadar benimseyip beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi altta yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.